Yaptığı sporun onun hayatına bir şeyler katacağını ben hissettim. Yani yapamaz dedim. Abi uyuz bir çocuktum. O yolda aslında hep tek başına ilerledim. İlk yarışmama da burada hazırlandım. İlk şampiyonluğum da bu salondan geldi. Bir şekilde yapmak istedikten sonra yapıyorsun. Sonuçta bu videoyu izleyen herkes de yarışmaya hazırlanmıyor. Her şey burada bitiyor. Şu an neredeyiz? Tuzla'dayız. HK Fitness Club'ın önündeyiz. Maceranın başladığı yer, antrenmana başladığım yer. Gerçi bunun öncesinde küçük bir yer vardı. Tam bizim evin karşısındaydı. Sonrasında buraya taşındı kısa süre sonra. İlk spora, ilk 3 yılıma burada başladım. İlk şampiyonluğumu bu salonda antrenman yaptıktan sonra almıştım. Şimdi 2020'nin son çeyreğindeki Las Vegas Amatör Mr. Olympia yarışmam için de omuz antrenmanına buraya geldim. Sağ olsun Hakan hocam bizi güzel ağırladı. Burada Tuzla'ya gelenler buraya mutlaka uğrasın. Burada antrenman yapabilirsiniz. Çok güzel bir yer. Biz bugün ne yapacağız? Omuz antrenmanımız var. Süper setlerle omuzumuzu iyicene yıkacağız, dökeceğiz. Sonrasında da güzel bir yemek yiyeceğiz. Yani güzel bir yemek. Balık oluyor. Şu an full balık yiyorum çünkü. Hadi o zaman girelim içeri, antrenmana başlayalım. Küçük bir yerde orası. Bizim evin önündeydi. Sonra 2-3 ay orada yapmıştım o küçük yerde. Sonrasında oraya taşınmıştı. Orada başladım diyebiliriz. O zaman nasıldı? Şu an gittiğinde neler hissettin mesela? Hani o zaman da bir Türkiye şampiyonasına mı hazırlanmıştın? Evet, 2013'te ilk girdiğim yarışmaya orada hazırlanarak şampiyon oldum. Abi çok değişik. Mesela salon baktığımız zaman gayet her şey var. Hani Tuzla'da yani burada olmayan makineler vesaire var. Ne zaman orada antrenman yapsam mesela bütün antrenmanın verimli geçiyor. Yani bazı böyle şeyler vardır. Hani en kaliteli spor salonuna git. Böyle can bütün hepsi ne bileyim jilet gibi tertemiz her şey. Olmaz mesela ama ben ne zaman gitsem oraya her zaman bütün idmanım mesela güzel gider. Ya psikolojik olarak nasıl hissettim? Ya insan bir garip oluyor tabii. İlk içeri girdiğim zaman o mutfak vardı ya, mutfağın arkasındaki Hakan abinin o supplementleri vardır. Yıllardır hep oradadır. Hiç değişmez böyle. Hala oradaydı. Yani onları görünce bir tuhaf oldum. Ta 1990 yılında Türkiye'ye gelen bazı supplementler falan var böyle yani. Çoğunu unutmuşum, görünce hatırladım. Yani içerikler de bomba gibi bu arada hepsinin. Neler neler. Yani o biraz garip hissetti. Bazı simalar tanıdık, hala oradalar, değişmemişler. Değişik abi ya, böyle yaşaman lazım biraz da onu hissedebilmek için. Pek kelimelere dökülmüyor ama güzeldi. Zaten antrenman da iyi geçti. Havva Kalaycı, 26-27 senedir mağazacıyız eşimle beraber. Baran yaramaz bir çocuktu. Çok hareketliydi. Ama sonrasında tabii onun o hareketliliği ona sporcu kimliğini oluşturdu. Adım Uğur, ticaretle uğraşıyorum. 54 yaşındayım. Baran gibi spor salonlarında olmasa da bende doğa sporlarına merakım var. Yıllardır doğada çadırlı kamp olsun, offroad olsun bu gibi aktivitelerimiz var. Baran'ın sizce spora olan ilgisi ne zaman başladı? Sanırım 15-16 yaşlarında başladı. Çocukken o kadar hareketliydi, oyun oynuyordu ama öyle futbol oynuyordu. Baran yaramaz bir çocuktu. Bir işi devam ettirebilecek durumda değildi. Yani şöyle değildi, bir işi sonuna kadar getirmeyi pek sevmiyordu ta ki spora başlayana kadar. Yüzmeyi pek sevmezdi ama hareketli bir çocuktu, oyun oynardı. Ama onun haricinde hani böyle profesyonelce bir şey yapayım falan o lise son sınıflarda başladı. Sonra o zaten çok kısa sürdü o başarısı. Bir senede yaptığı çalışma ona profesyonelliğe adım attırdı. Demek ki sevdiği şeyi yapması gerekiyordu. Evdeyken spora başladığı ilk dönemlerde gecenin belirli saatlerinde mesela saat 7'de, 8'de veya 9'da evde otururken ben bir spor salonuna gideyim sırt çalışayım dediğini dün gibi hatırlıyorum. Yani bu pek alışılagelmiş bir durum değil bizim için. Tamam dedim ya. Bu nihayet bir şeyi sevdi. Sporu sevmesinin tabii diğer bir şeyi disiplini olması. Yani o küçüklük dönemindeki vücudu nasıldı Baran'ın? Zayıf Çok mıydı? zayıftı. Çok mu zayıf? Aşırı zayıftı aynen. Yemek yediremezdik. Spora başladığında Yani yapamaz dedim. Çünkü çok kararsızlığı çok fazlaydı. İstikrarlı değil. Hareketli bir çocuktu dediğim gibi. Çünkü hareketli olan çocuklar bir konuda bir şeye sabitlenemezler.
Dedim herhalde yine herhalde vazgeçer bu şeyden ama. Yani futbol okuluna falan yazdırmıştık o gibi ama lise bitme dönemlerinde şu anda ilgilendiği spor disipliniyle, dalıyla o zaman ilgilenmeye başladı. Çok da memnun olduk. Yaptığı sporun onun hayatına bir şeyler katacağını ben hissettim. İlk hissettiğim disiplin. Çünkü spor disiplin gerektiriyor. Her baba da çocuğunun her konuda disiplinli olmasını ister tabii. Ve bayağı bir kararlılık. Çünkü yemekle ilgili bir şey. Sadece spor da değil. Yemek yemesi gerekiyor, beslenmesi düzenli. Yumurta yediremezken 6 yumurtalar falan böyle bir devamlılık oldu. Böyle sonuçlar güzel tabii. Milli sporcu olduğu zaman, Ulanbator'da Türkiye'yi temsil ettiği zaman o zaman kanaat getirdim. Zaten kendisi baba ben marka olacağım demişti. Kaç yaşında? Söylemişti. Geçmiş zaman ama 20'li yaşlar yani 20'li yaşlarında olabilir. Ben marka olacağım demişti. O zaman inandım. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal. Fifth place. Valery Kaleci, Turkey. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that... Ya o gün hatırlıyorum, şöyle psikolojik olarak da kendimi çok iyi hissediyordum. Her şey çok yolunda gidiyordu. Yani yine yolunda gidiyordu. O an böyle yani bir yükselişte olduğum dönemde. Hani olur ya her şey stabil gider. Sonra sen bir şeyleri değiştirirsin hayatınla ilgili. İşlerin falan artar, büyürsün böyle. O an o döneme denk gelmiş. Böyle babamla oturuyorduk. İşte babamla zaten yani çoğu zaman böyle işten güçten de bahsederiz hep. Babam da zaten ticaret söyledi. Yani keyifli oluyor konuşmak. Ki ben babamla hani iş güç konularını çok sonradan konuşmaya başladım. Belli bir yaştan sonra konuşmaya başladım. Yani böyle paramı kazanıp işte ayaklarımın üstüne durabildikten sonra falan böyle bazı çünkü frekans aynı olmuyor. Hani böyle artık baba oğul ilişkisinden böyle hani arkadaş gibi konuşmaya başlıyorsun belli bir yaştan sonra. Bir şeyleri hissettim mi diyeyim, iyi olacağını düşündüm. Ben zaten hep böyle iyi düşünüyorum. Pozitif bir zihne sahibim. Çok fazla kötülük düşünmemeye çalışıyorum. Çevremde de öyle insanlar da pek olmaz zaten. Yani marka olacağım dedim. Yani keşke aslında ben çok bunu eskiden bile söylemişim. Ben çok şaşırmıştım yani onu da buradan bahsedeyim. İşte 2013'teki şampiyonadan sonra Moğolistan'a gitmiştik. Dünya şampiyonasına. O da arkadaşım vardı. Efruz diye bir arkadaş. Efruz Türker Yaş olması lazım. Bu videoyu da izliyorsa buradan selam ona. 2013'te biz Moğolistan'a gittik. Ondan sonra bir 6-7 sene hiç konuşmadığımızı düşün. Atıyorum bir kopukluk oldu. Sonra Instagram'dan bana yazıyor. Çok değişik. İşte Moğolistan'da otel odasında ben ona söylemişim ama hatırlamıyorum bile. İşte herkes beni tanıyacak demişim ben hani bu sektörde. İşte ben hani çok uğraşacağım edeceğim falan filan. Sen dedi o zamanlardan dedi bana söylemiştin zaten dedi yarışmadan önce dedi. Ben böyle bir şey olmuştum. Değişik yani böyle demişim bazı şeyleri. Keşke onu konuşturabilseydik burada da. Belki bana ulaşırsa serinin ilerleyen bölümlerinde gelir o da. Aileler yani spor salonlarına biraz daha böyle ön yargıyla bakıyorlar. O dönemde Baran gittiğinde sizin herhangi bir olumsuz tepkiniz olmuş muydu? Çocuklarınıza kızamazsınız hiçbir zaman. Hareketli, hiperaktif dediğiniz şeyde aslında kendime benzetiyordum. Ama tabii benim akademik bir şeyim olmadı ama oğlum 2-3 çıta daha atladı. O yüzden çünkü ona spor güzel bir şey. Kimi dışarıda yapar sporunu, kimi salonda yapar. Tabii pandemi var diye biraz tedirginlik olursa onun için olur herhalde aileler. Sporun kötüsü olduğuna inanmıyorum ben. Her zaman destekçisiyiz yani. Tüm ailelerin çocuklarının sevdiği yolda yürümeleri için destek olmalarını her zaman isterim. Yani devirde değişiyor tabii. Biz çocuklarımıza babalarımızın bize davrandığı gibi
davranmaya çalışıyoruz. Tabii artı yönleri de var, eksi yönleri de var. Eksi yönleri, yani dönem değişiyor, artık çocuklar kendi kararlarını kendileri verebiliyorlar. O yüzden sevdiği kulvarda ilerlemeleri için her zaman destek olmak gerekir. Herkesin çocuğu gibi çocuk bir kemana başlar. Hadi bakalım bir deneyelim falan yaparsın. Zaten bana sorup da gitmedi yani. Çocuk istedi, talep etti. Spora başladı derken, futbola giderken ben tenis oynuyordum. Beraberdik. İşte kış geldi, o böyle derken sonra kendi kendine gelişti zaten. Yani benim dumbbell'larım vardı. Onları mahvettiler, 2 erkek. Ondan sonra baktım benim pilates topum küçükte, dumbbell'lar baranda. Yani onlar patlayıncaya kadar onları telef ettiler. Ondan sonra baktı hiçbir şey yok orada, ama demek ki su akar yatağını bulurmuş, onu düşünüyorum. Bir şeylerin gitmesi demek başka şeylere, bir spor salonuna adım atmasını sağladı. Yani çünkü hiçbir şey planlı programlı değil. Bir deneyecekler, devam ederse olur, olmazsa bir şey yok, yani kaybedilecek hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Bir anda böyle ansızın, hatta baba görüşelim demiştim. Demiştim ki ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Sana sormuştum yani hani gideyim mi vesaire gibisinden. Hani o an tam olarak ne düşündüğünü merak ediyorum. Hiçbir anne baba çocuğundan o kadar uzak olmak istemez tabii o yaşlarda. Bu işin duygusal tarafı. Ama da realiteye bakıldığı zaman hayatta başarı için belirli şeylere katlanmak gerekiyor. İşte özlem olsun, uzaklık olsun. Yoksa sana güven konusunda hiçbir şekilde endişelerim hiçbir zaman olmadı. Hatta okumak istediğin okulla alakalı, yani bu sporcu beslemesiyle alakalı olan okulda kendini araştırdın, kendin buldun. Bir kere bunlar zaten sen rüştünü ispat etmiş oldun. Arkadaşlarımın çocukları Türkiye'de de belirli üniversiteleri kazanıyorlar. Diyelim Eskişehir'de işte anne baba gidiyor, kayıt yaptırıyor, yardımcı oluyor. O yolda aslında hep tek başına ilerledin. Yani sen tek başına okulunu buldun, gittin. Biz Amerika'ya gelmedik bile yani. Kalacağın yeri buldun ve bunları hepsini de bize tabii tek tek anlattın. Bu bizi rahatlattı. Bir de zaten bu spora kitlenmiştin. Yani o net, o gözlerinden belliydi. O yüzden sana destek olmaktan başka çare yoktu. Ve sonuçlar da çok çok iyi oldu yani. Böyle unutamadığınız bir anınız, anlatabileceğiniz bir şeyiniz var mı? Kafasında yumurta kırmıştım. Ve onu çok iyi hatırlıyorum. Neden? Çok küçüktü. Anaokuluna gidecek, gitmek istemiyor. Yumurtasını da yemiyor. Yemesi lazım, aç gidiyor. Yani bu hiç unutulur gibi değil. Yani kendi sporcu kimliğiyle çok farklı. Abi uyuz bir çocuktum. Küçükken yemiyordum, etmiyordum. Bir kahvaltı yapıyordum. Akşama kadar yemek yemiyordum. Ama hayatımın her döneminde kahvaltım çok sağlamdı. Yani 52-53 kiloyken bile öyle bir kahvaltı yapardım ki bayağı yerdim. Yani uyuzdum ya. Böyle uyuzluğum tutmuştu. Annem yumurta ye diyordu. Okula mı ne gidecektim galiba? İlkokul işte. Ye oğlum ye falan filan. Sonra yemedim. Sinirlendi. Aldı yumurtayı. Pat diye kafama vurdu. Pişmiş yumurtayı değil mi? Kırıldı falan. Değişik komik bir anı. İşin ilginci annem onu hiç unutmuyor. Niye unutmadığını da anlamadım. Çok abartı büyük bir şeydi ama onu unutmuyor mesela. Yumurtayla benim hayatımı herhalde çok bağdaştırdığı için mi unutmuyor bilmiyorum ama. Ama ağlayınca ben de üzüldüm. O zaman dedim hadi benim kafamda da kır, ama pişmiş yumurta tabii ki. Ondan sonra yani hep bunu konu yaparım yani. Çünkü hiç yemiyordu. Gerçekten süt içerdi. Ama onun haricinde öyle bir yemek yiyeyim. Ispanak çorbasından kustuğunu bilirim. Hiç nefret etti. Yediremezdik yani. Ama şimdi doyuramıyoruz. İş yerini kapattım, eve geldim. Karnım da çok aç. Evde de müthiş bir kızartma kokusu var. Tabii eşime dedim hani karnım aç. Tamam dedim, hemen hazırlıyorum. Oturduk ve önüme ıspanak geldi. Tabii ben evde ne var diye demedim. Zaten her taraf et kokuyordu yani. Dedim et kokuyor, bu ıspanak ne? Dedi bir dilim vardı şu kadar. Baran yedi ve gitti dedi onu. Son dilimmiş. Ben ıspanağı yedim tabii. Böyle nasıl diyeyim sana, çok zayıftım. Zayıf olduğum için de zaten o kilo da anormal bir zayıflık. Zaten normal olmam gereken kilo, zayıf bile olsam bir 65 falan olmam lazım. Zaten spora başladıktan sonra ilk bir ay içinde ben 10 kilo aldım. 10 kilo direkt 63-64 kilo oldum. Karbonhidrat tozu da kullandım. Makarna yedim, pilav yedim. Ya bayağı bir yedim böyle. Zaten yağlanabilmem mümkün değildi. O kadar zayıftım ki kemiklerim sayılıyordu. Yani böyle sırt üstü yattığım zaman kaburgalarım falan gözüküyordu ya, anoreksiya gibi böyle.
İlk bir 10 kilo aldım. Bir 10 kilo aldıktan sonra tabii dedim değişiyorsun bana. Etraftan böyle güzel tepkiler vesaire. Yani antrenman yapınca yiyorsun. Bu kaçınılmaz bir gerçek. O yumurta yemeyen çocuk sonrasında beslenmesini tamamen çünkü bunu sevmesiyle ilgili bir şey. Duygu değişiyor, davranış değişiyor, başarı bir sorumluluk getiriyor. Öyle olunca herhalde daha bir kararlı, daha bir istikrarlı düşünmedi. O da düşünmedi, biz de düşünmedik açıkçası bu kadar bir başarıyı. Bu kadar sevilmesi de çok güzel bir şey. Arada bakıyorum pek takip etmiyorum ama takipçilerini görüyorum. Çok seviliyor, çok efendisiniz diyor. O bizim için en büyük gurur kaynağı bu. Yani dünya birincisi olması bir tarafa, bizim oğlumuz zaten çok güzel bir duygu tabii ki. Baran ilk yarışmasında birinci olduğunda ve sizi aradığında siz ne hissettiniz? Tabii o paha biçilmez bir duygu. Yani o keyifli anı ben kendi hayatımda bile yaşamadım diyebilirim. Omuzda neler yapıyoruz? Yarışmamıza 40 gün kala size onları göstereceğim. İlk hareketimiz face pull halatla süper set. Hiç dinlenmeden dumbbell shrug yapacağız. Şu an burası biraz soğuk. Soğuk olduğu için üstüme sweatshirt giyiyorum. Siz de antrenmana başlamadan önce biraz soğuksa veya soğuk olmasa bile antrenmana başlarken ısınana kadar, en azından antrenmanın ortalarına kadar, pump gelene kadar biraz kalın giyinebilirsiniz. Adele sıcağı sever arkadaşlar. Yüksek kan basıncı, biraz yüksek tansiyon size antrenmanda çok iyi bir pump getirecektir. Antrenmanın ortalarına doğru üstümü çıkartıyorum. Genelde bu şekilde. İlk başladığım zaman hiç unutmam. Doğan diye bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte gelmiştik buraya. Cihan'ı çoğunuz tanıyorsunuz videolardan. Şef olan arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Cihan'ın yanına bu sana emanet. Hani burada birlikte idman yaparsınız, antrenman yaparsınız diye. İlk omuz antrenmanı yapmıştım. Smith Machine'de 7.5 takmıştım sağa sola. Arkaya indirip pres. Klasik bildiğiniz gibi Smith Machine press. Hani şu zararlı dedikleri. Şaşırmışlar daha 7.5 ilk antrenmandan. Hani nasıl yaptın vesaire gibisinden. Yani ilk antrenmandan böyle bile bir güç, iç kuvveti, omuz gücüm vardı. Hani bazı şeyler genetik arkadaşlar bu sporda. Bazı bölgeniz çok hızlı ilerleyebiliyor, bazısı daha inatçı olabiliyor. Ama inatçı olan bile pes etmeden devam ederseniz mutlak karşılığını alıyorsunuz. Kesin, net. Yarın Yağız'la buluşuyoruz. Bir güzel form check yapacağız. Instagram'dan takip edenler biliyor. Kendi telefonum çok iyi çekmiyor. Ama bu sabah benim telefonum bile beni güzel çekti. Yani bu ne demek oluyor? Form harbiden bu sefer geldi. Bana bu formum 2017'yi hatırlattı. Yani diyordum ya Samet, en iyi olduğum kondisyon olarak bir zaman. Şu an hem o kadar daha kuruyum ve daha büyüğüm. Ve şu anda karbonhidrat 0, 5. gün. 5 ya da 6. gün. 4 gün daha böyle devam edecek. Karbonhidrat yiyince bakalım neler olacak. Bu arada son doldur boşalt. Bir boşalttık, doldurduk karbonhidratta. Şimdi tekrar boşaltıyoruz. Bir daha doldurmadan carb cycle yaparak gideceğiz. Son yarışma haftası bir daha boşaltacağız vücudu. Üç sene burada idman yaptım. İlk yarışmama da burada hazırlandım. İlk şampiyonluğum da bu salondan geldi. Ve şu anda katılacağım en büyük yarışmalardan birine tekrardan bu salonda tam anlamıyla hazırlanamasam bile bir antrenmanımı burada yapıyorum. Siz istedikten sonra her yerde bu iş olur. Hocam daha iyi salona gidiyorsun, daha iyi yerde yapıyorsun. Öyle oluyor, böyle oluyor. Evde de yaptık karantinada. 3 ay bir barla, dumbbell'la, villada sopasıyla yaptık yani. Tamam, bir yarışmaya belki villada sopasıyla hazırlanamazsın ama bir şekilde yapmak istedikten sonra yapıyorsun. Sonuçta bu videoyu izleyen herkes de yarışmaya hazırlanmıyor. Her şey burada bitiyor.
Rebel soul child got a fist balled. I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, They are not him, tell him fess up. I get check stub, hella carefree, nothing scares me, hella reckless. Yeah, I got next up, right? No, we not the same, cause see when I look in your iris. Bir öğünle yumurtayla bu kadar. My pen is ignited, my soul is enlightened. I like who I am, but I'm biased. They palette is right, and my drip is a fountain. I'm not like these regular guys. All of that talk is misguided. She like the way I make the tape print, but the way I make the words play is grim. I'm the reaper reaching for the kill switch. The label cut the check like the bladesman. Something sparking where his brain is. The beat is somewhere where their prayers in. Geronimo, the way I make the bass jump when no parachute is tasteless. They likely to run their mouth, but when they see you face to face, they quick with the shape shift. Up through the night, work the grave shift. Batted from the cradle to the grave, bitch. Big mad how they face tense. Look both ways for you catch fade. I'm a nice guy on the inside. Still, I'm not somebody to be played with. Keep it all the way 1,000. I don't remember how the ground feels. Hep gördüğünüz gibi süper set gittik. İşte cable face pull yaptık. Dumbbell şırak yaptık. Rotasyon çalıştık. Arnold press yaptık. Sonrasında olimpik barla geniş tutuş upright row yaptık. Dumbbell lateral raise yaptık. Sonrasında Smith machine'ini enseye indirdik. Seated lateral raise yaptık. Şimdi son hareket cable close grip upright row yapacağız. Sonrasında da barbell front raise yapacağız. Ve sonra finish. But I'm still around, nigga, just not. Better hold it down when the groove drop. Where I kick down for the crowd, a balloon pop. Bet they come around for my moolah. Better run them out of town for they hoopla. Queen, she a hun like Mulan. Everything the hoes what they were, but they just not. They be right up in your face with the fake stop. They be thinking it's a game, but it's just not. They be thinking we the same, but they subpar. You from drug through the mud when the flood stop, pull up. Hey, I feel amazing. Pyramid scheme, how I play the angle. I send it to your girl, but I make a facelift. This is your brain on the radio. Wait, I be hella wild, but you can't tame me. Got the keys to the cradle with no cable. Smelling like basil. Yeah, I got the flavor. I ain't got no patience. Kept it with a savor. I be on their nerve, but that shit painful. Make a sound when I serve, how that shit tasted. Show a conversation. Give them waves till they make shit the flotation. It's outrageous. Righteous with the sound, but a finger razor to the whole nation. Yelling out fuck 12 till they throw me in the cell, but a nigga make bail for the young and rebellious generation. Keep it all the way 1,000. I don't remember how the ground feels. I left the city, I've been browsing. Treading water that they drowning. My head on the swivel, yeah. It's only really my surroundings. They keep it all the way 1,000. I don't remember how the ground feels. I left the city, I've been browsing. Treading water that they drowning. My head on the swivel, yeah. 3.3 gram burası. Hoca arabasını satmış, yarışmaya hazırlanıyor. Yarın yarışmam var ve bunlarla ilgilenmek istemiyorum dedi. Yüzüme telefonu kapattı. Ya çünkü hayatta bazı şeyler paradan daha değerli.